Dostlar, Güllü'nün vefatıyla ilgili yeni bir gelişme var. Güllü'nün gizemli vefat olayıyla ilgili yeni bir gelişme var. Biliyorsunuz yaklaşık 50 gün oldu Güllü hayatını kaybedeli. Yalova Çınarcık'taki 6. kattaki evinden düşüp gizemli bir şekilde düşüp aşağıdaki betona ve yaşamını yitireli şarkıcı, herkesin çok sevdiği şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili üzerindeki giz perdesi, sır perdesi hala çözülebilmiş değil. Ancak savcılık çalışmalarını genişletiyor ve savcılık bu konuya her ihtimali düşünerek ancak cinayet şüphesini de hiç yabana atmayarak, cinayet şüphesini de ön planda tutarak benim bir gazeteci olarak yorumum bu, gözlemim bu. Savcılık konuyu titizlikle takip etmeye devam ediyor. Başsavcı bu konuyu takip eden Yalova Cumhuriyet Başsavcısı konunun cinayet mi ya da kaza mı olduğu konusunda şu ana kadar kanaatini hiçbir şekilde belli etmiş değil. İfadeler alınıyor ve Güllü'nün kızının da ifadeleri tekrar gerektiği zaman alınıyor. Ondan sonra kendisine teşekkür ediliyor ve gönderiliyor. Hiçbir şekilde cinayet şüphesi ağır bastı, hadi bakalım biz gözaltına alalım, gözaltında sorgulayalım, biraz da çapraz sorgu yapalım filan gibi bir şey bugüne kadar olmadı. İfadelerini verdikten sonra herkes serbest bırakılıyor. Başsavcılığın çalışma prensiplerine de herkes saygı duyuyor. Bir bildiği var. Kendi usulünce, kendi değerlendirmelerine göre Sayın Savcılık soruşturmayı yürütüyor. Kamuoyunda ve yakınlarında, Güllü'nün yakınlarında belki sabırsızlık olabilir. Ya ne cinayeti, kapansın gitsin bu dosya diyenler yakınlarından olabilir. Kamuoyunda neden bu kadın hala tutuklanmadı? İşte annesini öldürmüş, herkes söylüyor diye Tuğyan'ı, Güllü'nün kızını suçlayanlar bir an önce gözaltı gerçekleşmesini ve tutuklanmasını isteyebilirler. Ancak Sayın Savcı hiç bunlara kulak asmıyor ve işini bildiği gibi yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu konuda yeni haberler var. Onları konuşacağız. Onun için buradayız. Şimdi burada bu tür olaylarda kanaat her zaman ikinci plandadır arkadaşlar. Hukuk delille çalışır. Mahkemeler delille çalışır. Sayın savcının soruşturma süresince suçlamalar varsa suçlamalarla ilgili çabası delil elde etmektir. Delil elde etmektir. Pardon, şurada bir düzeltmem gereken bir şey var. Evet, çabası mahkemeye sunacağı kanıt, delil elde etmektir. Delilsiz hiç kimseyi tutuklayamazsınız. Elinizde delil yoksa mahkeme serbest bırakır. O nedenle delil her zaman, her davada, özellikle böyle ağır ceza davalarında delil ve deliller, mümkünse birden fazla delil çok önemlidir. Tanıkların da ifadesi elbette önemli ama tanık tek başına yetmeyebilir. Tanığın ifadesini aynı doğrultuda delil bulursanız o zaman soruşturma bir şekilde neticeye doğru ilerlemiş sayılır. Ama elinizde delil bulunamazsa, delil olmazsa, cinayet şüphesi var ama delil yok. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Yani kanıt, delil olması şart. Cinayet şüphesi var. Evet, cinayet şüphesi var. Herkes de cinayet, kızı öldürmüştür diyor. Tamam diyorlar ama kanıt, delil, bu ifadeleri, bu ön yargıyı, bu kanaati destekleyecek, kanunun aradığı, mahkemenin aradığı bir insanı suçlayabilecek delil var mı? Bu delil kamera kayıtlarından olabilir, ses kayıtlarından olabilir, fizik mühendislerinin çalışması sonucunda bilirkişi raporu öyle bir kanaat getirir ve ifadesinde sıkışacağını anlar, itiraf eder.
İtiraf zaten en büyük kanıttır. Ancak delil olmazsa hiç kimse suçlamayla, iddiayla bir kişiyi hapse atamaz hiçbir kanun insanı. Şahitlerin ifadeleri de çok önemli ama bu ifadeler somut delillerle desteklenmelidir. Dolayısıyla bana da çok yazıyorsunuz. Ancak şunu da tekrar söyleyeyim, her yayınımda söylüyorum. Bir kimsenin suçlu olduğu ispat edilene kadar masumiyet karinesi diye bir şey var. Herkes kanunlar karşısında masumdur arkadaşlar. Suçlu olduğunda nasıl ispat ederseniz delil bulunur. Savcılık yasal geçerliliği olan delilleri ortaya koyar, mahkemeye iddianamesini hazırlar, sunar ve o zaman soruşturma belli bir yön alır. Şimdi Güllü'nün ölümünde son perde, TÜBİTAK'a giden gizemli kayıtlar, Başsavcılık talimat verdi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı Güllü'nün ölümünün intihar mı, kaza mı yoksa cinayet mi olduğuna dair tüm ihtimalleri yeniden değerlendirmeye aldı. Biz intihar şıkkını hiçbir zaman konuşmuyoruz bile. Ancak savcılık işi gereği her ihtimali değerlendiriyor, her ihtimali inceliyor. Evdeki kameraların dip seslerinin incelenmesi için kayıtlar TÜBİTAK'a gönderildi. Daha önce TÜBİTAK'a, daha önce 2 ayrı devlet kurumuna gönderilmişti ama yeterli bulunmadı. Bir de TÜBİTAK asıl elindeki teknolojiyi en kuvvetli olan devlet kurumu. Başsavcılık, affedersiniz, TÜBİTAK'tan seslerin iyileştirildikten sonra karşılaştırılıp kimlik tespiti yapılmasını ve konuşmaların analiz edilmesini talep etti. Şimdi bu sesleri biz de duyuyoruz. Biz de kulağımıza dayıyoruz kameradaki şeydeki Güllü'nün evin içinde dolaşırken söylediği sesleri ve içeriden odadan gelen sesleri kulağımıza dayıyoruz. Kimi diyor ki martı ötüyor diyor. Kimi diyor ki şey kovalıyor, arı girmiş arı kovalıyor diyor. Kelebek kovalıyor diyor. Kimi diyor kızı itelim annemi diyor. Kimi diyor hadi alasmadık dedi atladı. Hadi eyvallah görüşürüz dedi atladı diyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes duyduğunu zannettiği seslerle sosyal medyada bir kargaşa yaratıyor. Bu işin Türkiye'de en önemli kurumu arkadaşlar, devletin bilimsel olarak çalışmalarında en ileri derecede olan kuruluşu TÜBİTAK. Ve seslerin, videodaki seslerin incelenmesi için kameralardaki seslerin TÜBİTAK'tan Başsavcılık bakın ne şekilde destek istiyor. Güllü'nün Yalova'daki dairesinde düşerek ölmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada bir gelişme, önemli bir gelişme. Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olay gecesine ait kamera görüntülerini daha önce Bursa Adli Tıp Kurumu ile Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı'na göndermişti. Yani Başsavcılık daha önce bu görüntüleri incelensin ve raporlansın diye hem Bursa Adli Tıp Kurumu'na hem de Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı'na göndermişti. Her iki kurumda görüntülerde ses analizi, hareket analizi zaten bunları çalışıyorlar. Zaman senkronizasyonu yani konuşmaların ve görüntülerin zamansal olarak uyumu ve dış müdahale ile itilme olasılığı üzerinde ayrıntılı inceleme. Bunların hepsini talep etmişti bu iki kurumdan. Elde edilen verilerin fiziksel delillerle karşılaştırılarak olayın oluş şekline ışık tutması bekleniyor. Bu iki kurumdan zaten bekleniyor. O iki kurum ne? Bursa Adli Tıp Kurumu ve Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı. Bu kamera görüntüleri ayrı ayrı bu iki tıp kurumuna, bu iki bilim kuruluna gönderilmişti. Evet, gönderilmişti. Şimdi soruşturmada yeni bir evreye geçildi. Ses kayıtları 3 Kasım tarihinde yeni bir aşamaya taşındı. Başsavcılık elde edilen ses kayıtlarını TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı'na gönderdi.
Bir de TÜBİTAK'a göndermeyi uygun buldu başsavcılık. Başsavcının TÜBİTAK'a ilettiği yazıda 3 kritik talimat var arkadaşlar. Bu talimatlar arasında sesleri iyileştirip kayıt kalitesinin artırılması. Kayıt kalitesi ne yazık ki kulağımızı dayadığımız zaman duyuyoruz işte. Söylediğim gibi yani çeşitli şeyler, yorumlar yapılabiliyor duyduklarımızla ilgili. Kayıt kalitesinin artırılması, seslerin karşılaştırılıp kimlik tespiti yapılması. O kadar kaliteli hale getirilsin ki o seslerle, duyduğumuz seslerle kimlik tespiti yapılıyor. Aa, bu Tuğyan Hanım'ın sesi, bu evdeki diğer misafirin sesi, bu Güllü'nün sesi. Varsa bu da yabancı birisinin sesi varsa. Hangi sesin kime ait olduğuyla ilgili de detaylı çalışma yapılmasının ardından konuşmaların açık dökümünün tape şeklinde çıkarılarak rapor halinde başsavcılığa sunulması istendi. Evet, sesler tespit edilsin kime ait, kim ne konuşuyor o kayıtlarda, bunu da tape şeklinde dökün ve başsavcılığa iletin. Başsavcılık Adalet Bakanlığı'na bağlı başsavcılık devletin her kurumundan bilgi, belge talep edebilir ve o taleplerin de yerine getirilmesi kanunen de şart. Başsavcı bununla yetinmiyor. Bakın ne yapıyor Sayın Başsavcı. Bayan Başsavcı, kadın Başsavcı ne yapıyor? Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz bu konunun başından beri çok titiz çalıştığını söylemiştim. Süreci bizzat yerinde takip etme kararı aldı. Başsavcı istese TÜBİTAK'taki bu konunun uzmanlarını, yetkililerini, yöneticilerini Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına davet eder. Orada onlarla toplantı yapar. İstese makamına davet edebilir kendisine ve ona uymak zorunda bürokratlar, davet ettiği bürokratlar. Onların bilgisine başvurmak üzere onlarla makamında toplantı talep edebilir. Ancak bu Duygu Hanım son derece kibar bir insan belli ki. Son derece zarif bir şekilde Duygu Bayar Öksüz, TÜBİTAK'ın Kocaeli Gebze'deki tesislerine giderek uzmanlarla teknik incelemeye ilişkin koordinasyon toplantısı yapmaya karar verdiği öğrenildi. Yani kendisi gidiyor TÜBİTAK'a, uzmanların yanına. Başsavcı Öksüz'ün bu adımının dosyanın teknik yönüne doğrudan denetim ve hız kazandırma amacı taşıdığı öğrenildi. Dosyanın teknik yönüne doğrudan denetim, yani kendi bizzat giderek, belki saatler süren bir toplantı olacak. İşin nasıl işlediğini, bilimsel olarak, teknik olarak çalışmaların ne şekilde yürütüleceğini anlayabileceği bir şekilde dinlemek istiyor uzmanlardan ve bunun sonunda ne olabilir, neler olabilir diye önceden bilgi almak istiyor ve onları daha hızlı çalışmaları için onlardan ricada bulunmaya, istekte bulunmayı da ayaklarına giderek, o toplantıyı düzenleyerek istemek, arzu etmek istiyor. Çünkü kaybedecek zaman yok. Bir an evvel aydınlatılması, kamuoyunun beklentisi, herkesin beklentisi bu konu. Eğer masumsa, çocuklarının hiçbir kabahati yoksa ortaya çıksın. Yani ancak suçlu varsa da bir an önce suçlu da cezasını çekmek üzere tutuklansın. Herkesin beklentisi, herkesin isteği bu. Dolayısıyla bilimsel raporlar arkadaşlar, bu konuda bilimsel raporlar belirleyici olacak. Fakat tek başına bilimsel raporlarda yetmeyebilir. Buna benzer davalar, incelemeler, buna benzer bilirkişi raporlarına dayanan suçlu ve suçlu bulma çabaları daha önce dünyanın üzerinde çeşitli ülkelerde binlerce kez yaşandı. Türkiye'de de binlerce kez yaşandı. Hepsinde bu tür incelemelerin, bilimsel araştırmaların adaleti suçluya götürmesi mümkün olmadığı maalesef. Bunu uzmanlar söylüyor. Ama elbette bu yöntemle suçlunun ya da suçluların ortaya çıkarıldığı pek çok davada oldu. Yani %100 buradan şu itmiştir, şu atmıştır
filan gibi bir şey çıkması gerçekleşmeyebilir. Bunu söylemek istiyorum. Yaptığım incelemeler, araştırmalar sonucunda ama orada o kamera kayıtlarında, o ses kayıtlarında öyle bir ayrıntı vardır ki bilim adamlarının ortaya çıkaracağı, yakalayacağı öyle bir nokta vardır ki işte o nokta Güllü'yü bir elin ittiğinde ispat edebilir o ayrıntı. Zaten savcılık da bakın yukarıda şunu talep ediyor, şunu söylüyor. Pardon, bir saniyenizi rica ediyorum. Her iki kurumda görüntülerde ses analizi, hareket analizi, zaman senkronizasyonu ve dış müdahale ile itilme olasılığı üzerinde ayrıntılı inceleme yapıyor. Yani itme yoluyla düşürüldü mü diye Bursa Adli Tıp Kurumu ile Emniyet Kriminal Daire Başkanlığı bir araştırma zaten yapıyor. Bunu savcılık onlardan istemiş. Aynı şeyi TÜBİTAK'tan da istiyor. Aynı araştırmayı yapmalarını. Bunu tespit edebilirlerse zaten bilimsel olarak bu tespit edilirse bana nasıl tespit edeceklerini sormayın. Zaten onu bilsek gider savcıya söyleriz. Ha, şu ayrı şöyle bakın, şuraya da bakın diye. Bu araştırma sonucunda, inceleme sonucunda ortaya çıkacak. Burada en büyük sır Güllü'ye değen bir el var mı? Ya da bir omuz var mı? Ya da bir kalça vurdu mu birisi ona aşağı düşsün, uçsun diye vücuduyla itti mi? Bir el Güllü'yü itti mi? En büyük sır bu arkadaşlar. Herkes bunu araştırıyor. Bütün bilim kurulları, savcılık, savcılığın yardım istediği bilim kurulları herkes bunu araştırıyor. Böyle bir el var mı yok mu? Yani eğer böyle bir el varsa öldürüldü. Böyle bir el yoksa kendi kaydı, kendi sendeledi, başı döndü ya da işte tutunamadı, düştü. Evet, şimdi kaldığımız yerden bakalım. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Duygu Bayar Öksüz, süreci bizzat yerinde takip etme kararı aldı. Öksüz'ün TÜBİTAK'ın Kocaeli Gebze'deki tesislerine giderek uzmanlarla teknik incelemeye ilişkin koordinasyon toplantısı yapacağı öğrenildi. Başsavcı Öksüz'ün bu adımının dosyanın teknik yönüne doğrudan denetim ve hız kazandırma amacı taşıdığı öğrenildi. TÜBİTAK'tan gelecek analiz raporu Bursa Adli Tıp'ın teknik tespitleriyle birlikte değerlendirilecek. 3 kurumdan alınacak sonuçlar olayın intihar, kaza veya dış müdahale olup olmadığını belirlemede delil niteliği taşıyacak. Elbette bilimsel raporlar delil niteliği taşırlar. Burada savcının da ikna olması gerekiyor. Bu raporlarla savcının zaten daha evvelden aldığı ifadeler, şahitler, tanıklar, belki bizim bilmediğimiz başka deliller Sayın Savcının dosyasında olan savcı da bir kanaat oluşturmuştur. Fakat benim buradan anladığım, bütün bu çalışmalardan anladığım kanaatin kamuoyunun düşündüğü şekilde şu anda daha ağır bastığı. Şöyle söyleyebiliriz, %60 itildi, %40 kendi düştü şeklinde ya da %70 itildi, %30 kendi düştü şeklinde bir kanaat oluşmuş olabilir. Ama delil bulunamazsa istediğiniz kadar %80, %90 bu itilmiştir, öyle ölmüştür deyin durun. Delil olmazsa, delil ortaya çıkmazsa arkadaşlar, böyle çok olay var dünya üzerinde. İzlediğiniz filmlerde de görüyorsunuz. Bu insan katildir diyorsunuz. Annesini bu öldürmüştür. Ya da bu kadını, bu adamı bu öldürmüştür diyorsunuz filmlerde. Fakat polis, savcılık delil bulamıyor. Adam elini kolunu sallayarak geziyor. 40 sene sonra birisi çıkıyor. Ve diyor ki cinayet katil oydu diyor. Ben o zaman diyor bir video çekmiştim. Buyurun videosu diyor. Olay yerini, olay anını gösteren bir video. 40 senedir adam o videoyu saklamış, korumuş, vermemiş ona. 40 sene sonra tutuklanıyor adam. Bir delil olmazsa arkadaşlar, olaya cinayet gözüyle bakılsa bile katil dediğiniz kişi elini kolunu sallayarak toplumun içinde gezer. Hiç kimse de bir şey yapamaz. Allah Güllü'ye rahmet eylesin. Allah Güllü'yü yattığı yeri cennet eylesin. Allah
Güllü'yü seven milyonlara sabır versin ama henüz Güllü'nün vefatıyla ilgili bir neticeye varılmış değil. Sayın savcının bu titizlenmesinden ve kendisinin de bu işin üzerinde bizzat durup Gebze'ye TÜBİTAK'a gitmeye karar vermesi, bilim adamlarıyla toplantı yapmaya karar vermesi, sayın savcının da kanaatinin şüpheyle yoğrulduğunu bana gösteriyor arkadaşlar. Sayın savcı bu işin üzerinde ciddiyetle, her işte zaten onlar ciddiyetle çalışırlar da ehemmiyetle duruyor. Eğer kanaati doğal ölüm, kazayla ölüm olsaydı bu çok daha önce bu konuda bir neticeye varılırdı diye düşünüyorum. Etrafta oluşan şahitler, tanıklar, bekleyen, ilgi bekleyen, keşfedilmeyi bekleyen deliller, hukuk adamlarını, hukuk insanları, savcıyı, bu konuyla ilgilenen başsavcı ve savcı, diğer savcıları arkadaşlar rahatsız ediyor. Bir an evvel keşfedilmeyi bekleyen deliller var düşüncesindeler. Benim bir yarım asırlık bir gazeteci olarak bu konudaki yorumum bu şekilde. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterilecek? Şu el var mı? Şu el var mı? Güllüyü iten, güllüye dokunan şu el ya da şu omuz var mı? Olay anında Güllü'nün düştüğü andan bir saniye önce harekete geçen bir el oldu mu? Bir omuz darbesi aldı mı Güllü? Bu ortaya çıkarılmaya çalışılıyor arkadaşlar. Bu hareket var mı? Güllü'nün evinde o gece bu hareket yaşandı mı? Bu ortaya çıkarın. Bütün deliller bunu araştırıyor. Eğer buna ulaşılırsa o zaman Güllü itildi demektir. Kendinize iyi bakın. Bu konuyu ben takip etmeye devam ediyorum. Benim bu konuda daha önce çektiğim videoları da izleyin lütfen. Ve bana abone olabilirsiniz. Abone olmadan izliyorsanız lütfen abone olun. Ayrıca beğen yaparsanız da memnun olurum. Dostlarınıza kanalımı tavsiye etmenizi de beklerim. Özel üyelerim, özel abonelerim de ayrıcalıklı oluyorlar. Bunun için yapmanız gereken şey katıl butonuna basın. Basmak bedava. Sonraki oradaki yönlendirmeleri takip ederek dilerseniz benim özel abonem, özel üye olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.